Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir model anlatım yapacağım. Bugünkü modelim tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayılardan ilmeklerinizi ayarlamanız gerekiyor. Ben 11 ilmekle örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Önce bütün ilmeklerimi düz olarak sıra boyunca örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi bu defa bir sıra ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim ve 3. sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Her modelin arasında bu şekilde 4 sıra boşluğumuz var. Örgümün arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Son kez ilmeklerimi ters olarak sıra boyunca örüyorum. Arka yüzden 4. sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve 5. sıradayım. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi örerken bir kez ipimi arkaya doğru dolayıp ilmeğimi arka yüzden örmeden atlatıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ipimi dolayıp ilmeğimi de örmeden atlatıyorum. İpimizi ilmeği örecekmiş gibi şişin üzerine alıp arka yüzden girerek bu şekilde atlatabilirsiniz. Kenar ilmeğiyle ön yüze 4. sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim ve 5. sıradayım. Düz ilmeğimi aynen örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeğime gelince aynı şekilde ipimi şişimin üzerine getiriyorum. Arka taraftan atlatıyorum. Burada ilmeğimizi atlatırken üzerine bir kez de ipimizi dolayarak ilmek oluşturuyoruz. Aradaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 6. sıraya geçtim. Aynı şekilde ilk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi arka taraftan girerek örmeden atlatıyorum. İlmeğimden sonra ipim 3 tane oldu. Bu şekilde örmeden atlatıyorum. Aynı zamanda bir kez ipimi şişime dolayarak ilmek oluşturmuş oluyorum aynı zamanda. Örgümün arka yüzündeyim ve 7. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonradan üzerine 3 tane bu şekilde ip dolayarak atlattığım ilmeğimi hepsini bir kere de arka taraftan girerek düz ördüğüm yerde topluyorum. Burada ilmek alış şeklimiz çok önemli. Şişimin üzerine oluşan 4 ilmeğimi aynı bu şekilde benim gibi arka yüzden girerek toplayarak tek ilmeğe düşürmeniz gerekiyor. Şimdi modelim tamamlanmış oldu. Bundan sonra ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlamam gerekiyor. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum.
Arka yüzde ikinci kez ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz ördüm. Arka yüzde ikinci sırayı ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak sıra boyunca tekrar örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Her modelin arasında bu şekilde tam 4 sıra boşluk veriyoruz. Tekrar ön yüze geçince modelimi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğimi bir kez ipimi dolayarak örmeden atlatıyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi ters ördüm. Sonraki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu şekilde ipimi şişimin üzerine alıyorum. Arka taraftan girerek ilmeğimi örmeden atlattığım anda ipimi bir kez şişime dolayarak atlatmış oluyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmek oluşuyor böylece. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonra üzerine ip dolayarak atlattığım ilmekleri hepsini bir defada arka taraftan girerek topluyorum. Buradaki ilmekleri toplayış şekliniz aynı benim gibi olmalı. Çünkü modelimize şeklini veren bölüm bu sıra. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Örgümün ilerlemiş görünümü bu şekilde. Burası da örgümüzün arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.